Antalya'dan artık tırmanışa başlıyoruz. Yağmurluk pek işe yaramıyor. Gelidonya Feneri'nden merhaba. Gece buradaydık. Yağmur yağdı uzun süre. Ara ara kesildi. Şu gördüğünüz yerde kampımızı kurduk. Geceledik. Fener'de böyle göstereyim. Bakalım neleri varmış. Çadırda biraz nemlilik var. Toparlanmak için güneşi bekliyoruz. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Antalya, Akdeniz'in kılavuz fenerlerinden biri olan ve tarihi Likya Antik Yolu üzerinde bulunan Taşlıkburnu yani Gelidonya Deniz Feneri 1936 yılında tesis edilmiştir. Gelidonya Feneri ismini Likya dilinde kırlangıç anlamına gelen Kaledonya kelimesinden almaktadır. Şöyle baktığımız zaman kulesini görmekteyiz. Burası uzun bir burun. Etrafında birkaç tane adacık var. Burada ve şu sol tarafta ağaçlardan görünmüyor. Evet, burada da başka bir kampçı. Karaöz ve Gelidonya Fener arasındaki yoldan bahsedeyim. Yol oldukça kolay. Yaklaşık olarak bir 7 kilometre, 7,5 kilometre bir yol var. Araçların gelebildiği toprak bir yol. Oradan yürüyorsunuz. Sonra tırmanış başlıyor. Yine bir patika yapmışlar Fener'e ulaşmak için. Rahatlıkla gelebilirsiniz. Su sorunu yaşamayacaksınız. 4,5 kilometreye kadar çeşme suyu var. 4,5 kilometreye kadar da işletmeler var. Kampingler vesaireler var. Sorun yaşamayacaksınız ama burada su kaynağı göremedim açıkçası. Bu çadırlar yağmurun gazabına uğradı. Yağmurlu havada seyahat etmenin getirdiği olumsuz sonuçlardan birisi. Kıyafetlerimiz ıslanıyor. Çadırlar da ıslanıyor. Tabii çadırları toplarken sorun. Çadırın içindeyken bir problem olmuyor. Yağmur içeri girmiyor ama nemli çadırları toplamak iyi bir şey değil. Peçeteyle sildim. Peçete pek işe yaramıyor. Şöyle biraz güneş vursa sanki buharlaşıyor gibi. Hava alsın da bir yarım saat içinde çıkacağız. Şu kumaş bende kalsın. Sığar mıyım acaba? Tabii çantayı takmadan geçebiliyor muyum? Birazcık sürtünmeyle geçtim, evet. Jandarmanın koyduğu işaretler var. 156 imdat, zor durumda kalınca arayın diyor. Adrasan'a 12 kilometre var. Gelidonya Feneri'nden sonra yokuş başladı. Hala devam ediyor. Saat olarak söyleyeyim. 45 dakikadır yoldayız. Ve sürekli yokuş tırmanıyoruz. Karşılaştığımız sıkıntılardan 2 tanesini söyleyebilirim. Yağmur yağdığı için toprak çamurlu. Çamurlu olduğu için kayganlık durumu ortaya çıkıyor. Birkaç kez kaydım ama hani böyle kontrollü bir kayma sorunu olmadı. İkincisi de çok fazla şöyle küçük çalılar var. Çantaya çok fazla takılıyor. Bazen geriye doğru bile çektiği oluyor. Bu 2 zorluk var. Bugün 23 Ocak yani kış mevsimi. Fakat dikkat edin, tişörtle tırmanıyorum. Bulut olmadığı zaman, yağmur olmadığı zaman böyle rahat gezebiliyorsunuz. Zaten vücut ısınıyor, fazlaca terliyor. Bir de şunu göstereyim, şu koluma taktım. Bu çok işime yaradı. İlk defa bu kez kullanıyorum.
Çok terliyoruz. Gözüme çok fazla ter gidiyor. Onu önlemek için şöyle siliyorum. Çok kullanışlı bir şey. Tavsiye ederim. Hani böyle bir şey gerçekten yanınızda taşıyın. Hele ki ilkbahar aylarını hiç düşünemiyorum. Çok fazla terlersiniz diye düşünüyorum. Deniz arkamda. Hala tırmanıyoruz. Yokuş devam ediyor ama zirveye az kaldığı hissiyatına kapıldım. 12 kilometre var daha. Suyumuz biraz yetersiz. Bu arada da sorduk. Dün gelenler vardı karşı taraftan, Adrasan'dan Gelidonya Fener'ine doğru. Su pek yok dediler. İdare etmeye çalışacağız. 1 litre kadar suyum var. Yolda işaretler çok iyi, patika çok iyi. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Rahatlıkla yolunuzu bulabilirsiniz. Yine bir zorlukla karşılaşırsak işaret noktasında bunu da belirtmeye çalışacağım. Evet, 11 kilometre kaldı Adrasan'a. Bu gördüğünüzde sığla ağacı olmalı. Görüntülerden anladığım kadarıyla bu bölgede çokça görülen ve endemik olduğu söylenen bir ağaç çeşidi. Şimdi bir inişe geçtik. Tırmanış sonrası bizi inişe getirdi. Yol kenarlarında çokça fazla toprak eşelenmiş. Tahminimizce bunu da domuzlar yapmış. Bolca domuza denk gelebiliyoruz. Bakın şurada bir kayma izi. Çamur var. Çok tehlikeli. Buradan çok dikkatli inmeliyim. Geçen seneki Likya yolu gezimde bir düşmenin tadına varmıştım. Tadına derken öyle lezzetli bir şey değil. Birkaç ay acısını çekmiştim. O nedenle inerken çok dikkat etmeliyim. Şurada gördüğünüz gibi kayaların yüzeyleri çok keskin. Ciddi hasarlar oluşturabilir insan bedeni üzerinde. Evet, iniş. Suyumuzun az olması dışında bir sorun yok. Umarım bir şekilde idare ederek Adrasan'a varacağız. İşte kaymadan buradan nasıl ineceğim onu düşünüyorum. Evet, batonlardan yardım alıyorum. Batonlar olmasa yürüyüşçülerin işi zor. Bu bölgeye ait bir meşe. Küçücük yapraklar. Hiç görmedim, çok iyi. Bu sığla ağacı dostum. Bu. Ne işe yarar sen bilirsin. Bak, sığla ağacı meyvesi. Çok ilginç meyveleri var. Hiç yenir mi ben bilmiyorum. Yenmez herhalde. Ama ağaç sanki böyle çıplak gibi, baksana. Evet, evet. Ama kabuğu vardır ya, var, evet. Karakteristik bir özelliği var. Ama ne yaradığını bilmiyorum. Evet, bu ağaç kesinlikle meşe. Burada palamudu var. Meşe palamudu. Yaprakları çok küçük. Ya şimdi işte kış mevsimi olduğu için mi küçük, yoksa sürekli mi böyle? Yazın bir görmek isterdim açıkçası. Buralar çok sıcak olduğu için su kaybı da fazla olacaktır. O nedenle yaprakları küçük oluyor genelde bitkilerin. Palamut. Oldukça sert inişler var. Zemin çok kaygan. Açıkçası ürkütü insanı. Aşırı yavaş ilerliyoruz. Yoksa bir kere bir kaydık mı tamam, geçmiş olsun. Yani şu an tabir yerindeyse santim santim ilerliyoruz. Tırmanmak yorucu. Tırmanma stresi 2.0. Aerobik performansın korunması iyidir. Ama tırmanmak daha az korkutuyor insan. Of, çok kötü bastım. İyi ki kaymadım vallahi.
Oo, daha da sert eğimlere iniyoruz. Şimdi inişler ne oluyor? Ayak parmaklarına basınç yapıyor. Öyle de bir etkisi var. Bir de dizlere yaptığı baskı daha da artıyor. Diz kapakları biraz zorlanıyor. Tabii öyle bir sorunuz yoksa etkilenmezsiniz. Evet. Batonlar çok önemli burada. Tabii diğer yönden gelseydik de bu sefer tırmanırken zor gelecekti. Neticede her şekilde zor. Ama biz ne yapıyoruz tabii ki? Zorluğu seviyoruz. Açıkçası ayak kayarsa baton da hiçbir işe yaramıyor. Yine kayıp düşüyorsun. Baton sadece düşme riskini biraz daha azaltıyor. Çalılar var fazlaca. Sürekli çantamıza, kollarımıza sürtüyor. O kadar insan geçmesine rağmen yine de çalılar uzamaya devam etmiş. Şimdi biraz daha düzleşti yürüyüş parkuru. Çalıların altında yürüyoruz, ağaçların altında, gölgelik yerlerde. Rüzgar da esiyor, biraz üşütüyor bizi açıkçası. Hareket halindeyken değil ama oturup birazcık terini soğuttuğun zaman üşütüyor. Şimdi ilerliyoruz. Yolu yarılayamadık daha. Biraz zorlu parkurmuş. Su sıkıntımız var. Suyumuz olsaydı önemli değil. Arada bir yerde kampımızı kurardık ormanda herhangi bir noktada. Evet, az önce çalıya takıldı. Çantam gördünüz. Bunları çok yaşıyorum. Çanta çalıya takılıyor. Umarım yırtılmaz. Zorlu bir tırmanışın bizi beklediğini düşünüyorum. Ne olacak şimdi? Oo, bütün yol tıkanmış. Kapanmış. Oo, oradan geçebileceğine emin misin? İyice eğilmen lazım dostum. Dizlerinin üzerinde filan. Oradan sonrası açık mı? Ah! Vallahi eğildik ama boşa. Ay. Nasıl? Mekan kontrolü. Oradan sonrası açık mı? Ah. Ne yapmışlar be? Üzerinden atlamışlar o zaman. Çıkarırsan nasıl geçeceksin? Bak hacı. Şuraya kadar git. Şuradan atlamışlar. Kimisi de altından geçmiştir. Oo. Abi kökünden mi sökülmüş? Tamam, orası da. Ya sanki aşağıdan bir yerden varmış gibi ama. Bu yakın zamanda denemiş. Öyle mi düşünüyorsun?
Oradan geçsek de başka bir çam ağacı var. Sana bir şey diyeyim mi? Şuraya girmeseydik şu yukarıdan bağlanırız oraya. Vallahi ben öyle deneyeceğim ama burası daha riskli. Vakit kaybettirir. Bak orada da şey var. Yine başka bir çam devrilmiş. Patika zaten hafif yukarı çıkıyor. Ben şöyle yapacağım. Ulan burada dünya kadar çam devrilmiş be. Bak şurasını görüyor musun? Oradan çıksak şu üstten gidebilecek gibiyiz. Hangisi? Diyorsan sen peşinden geliyorum. Hadi bir boş geçeyim diyorsun. Burası riskli değil mi abi? 2 çamın üzerinden geçeceğiz. Çok büyük çamlar. Vallahi ben şurayı deneyeceğim abi. Sen. Vallahi bu yol burada kapalı ama çok sayıda devasa çam devrilmiş, yolu kapatmış. Dakikalardır engel aşmaya çalışıyoruz. Tren gibi bir tanesi devrilmiş, aşağı doğru sayısız çam devrilmiş. Dev gibiler, üzerinden aşmak çok zor bu çantalarla. Çantasız olsa bile aşmak zor işin doğrusu. Bakalım varabilecek miyiz? Çok dehşet engel burası. Nasıl gitsem iyidir? Şurayı aşabilirim belki. ...8 kilometre var ve kalan suyum bu kadar. Artık bunu da şimdi içeceğim. Yapacak bir şey yok. Çok fena. Suyumuz bitti. Parkur da çok zorlu. 14 kilometrelik bir parkur. Çok fazla iniş ve çıkış var. Suyumuz bitti yarısından itibaren. Birkaç kilometre sonra çeşme var. Onun özlemiyle ilerliyorum. Bakalım erişebilecek miyim ya? Çok zor gerçekten. Susuzluk felaket zor. Tek motivasyonum o çeşme. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Su sorunu yaşıyorum ciddi derecede. Geriye de yaklaşık 6 kilometre kaldı. Bir gram su olmadan ilerlemek zorundayım. En aşağıda 1,5 kilometre tırmanış var. O da zorlayıcı. Tırmanırken İnsan çok terliyor, daha fazla su kaybediyor haliyle. Geldiğimiz yer. Oradan böyle. Şu aşağılardan şimdi tırmandık. Böyle. Şuralar uçurum, kayalar yuvarlanmış görüyorsunuz. Buralarda da öyle. Medusa gibi bir ağaç. Vay be. Şimdi onu aşmam gerekiyor. Bu yorgunluğun üstüne nasıl yapacağım? Kocaman ağaç. Bakalım bir yol buluruz. Geçmiş olsun. Vay arkadaş.
Açlığıma mı yanayım, susuzluğuma mı? Hangisine yanayım? Sonunda bitti. Ya ne suymuş ya. Vallahi billahi. Adrasan'a yanaştım. Sanırım son 1,5 kilometre kaldı. Son 2 kilometresi böyle toprak yol. Dağdan indim, suyumu içtim. Şimdi biraz kendime geldim ve ilerliyorum. Karanlık basmak üzere. Kamera aydınlık gösteriyor olabilir ama yani biraz sonra iyi bir karanlık gelecek gibi. Bakalım. Belki tam karanlık basmadan ormandan çıkmayı başarabilirim.